Bonjour. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Hola, buenos días. Ahanda servisimiz bu. Şöyle size terminali göstereyim. Burası Villa de Leiva'nın terminali. Ahanda bu ufak dolmuşla Rakira isminde bir köye gideceğiz. Yazılışını da göstereyim size. Şurada yazıyor olması lazım. Aynen. Rakira. ¿Uno? Uno. Sí. Yola çıktık şimdi. Gideceğimiz yer çok uzak değil. Harita 33 dakika gösteriyor. 24 kilometre yazıyor. Büyük ihtimalle 40-45 dakika arasına vararız diye düşünüyorum. Baksanıza, full turist. Başka kimse yok. Bir tane yanında abla oturuyor. O lokal. Onun dışında hep turist. Fransız kankilerimle beraber gidiyoruz. Dün plan yapmıştık. Dün plan yapmıştık. Bugün beraber ziyaret edeceğiz köyü. Gracias. Listo, jefe. Aha da geldik. Vay çok güzel görünüyor ya. Baksanıza rengarenk. Fotoğraflardaki gibi. Şurada hemen bir tane katedral var. Burası da meydan. Raquel. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Çok fazla servis gelmiyor. Gelen işte küçük servisler de bu şekilde. Yani ufacık oluyor, tamam mı? Sınırlı sayıda bilet oluyor. Dönüş biletinizi şimdiden, hani atıyorum Raquel'e geldiniz, dönüş biletinizi hemen almaya çalışın ki dönerken problem yaşamayın. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Şöyle kahvemizi aldık. Şu bakkalın içerisinden dönüş biletini alabiliyorsunuz. Bence almanızı tavsiye ederim çünkü dediğim gibi servis ufak, sıkıntı yaşamayın. Aha bak, servis sizi şurada bırakıyor, tamam mı? Hemen şurası. Bu bakkaldan alabilirsiniz biletinizi. Çok güzel görünüyor etraf ya, rengarenk. Fotoğraflarına baktım zaten, dedim ki tamam, ben burayı görmek istiyorum. Yani hazır Leiva'ya kadar geldim yakınlarda. Çok da şey sürmedi, daha 40 dakikada falan geldik, yani öyle çok da uzun sürmedi. Gayet güzel bir yere geldik. Buranın ismi Raquel. Raquel diye mi? Rakir nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Rakir diye mi okunuyor? Zanaatkarların başkentiymiş Kolombiya'da. Öyle anılıyor. Şöyle zaten şeyleri görüyorsunuz, heykelleri görüyorsunuz. Bir aksilik olmazsa biraz bilgi vereceğim burası hakkında. Birkaç yer ziyaret etmek istiyorum. Neden geldiğimi de anlatmak istiyorum. Rakira. Şurada yazıyor bak. Doğrusunu şimdi telaffuz ettim sanırım. Kolombiya'da zanaatkarların başkentine geldik. Rengarenk bir kasaba. Bu heykellerin hepsi çömlekten yapılma heykellermiş. Şöyle göstereyim sizlere. Şurada bir tane kocaman var. Burada 4 tane heykel var. Ondan sonra burada da 4 tane heykel var. Bu 4 heykel kiliseye doğru bakıyorlar. Onlar dini figürleri temsil ediyor. Bunlar da sanırım burada yaşayan yerli insanları temsil ediyor. Şimdi 1500'lü yıllara kadar uzanıyor buranın hikayesi. İspanyollar buraya geldiklerinde şunu fark ediyorlar. Burada yerli bir halk yaşıyor, yaşamını sürdürüyor ve tarımla uğraşıyorlar. Mısır ve ne yetiştiriyorlardı? Patates yetiştiriyorlar. Mısır ve patates yetiştiriyor buradaki yerli halk. Daha sonrasında İspanyollar burayı sömürmeye başlıyor, kolonize ediyor. Çevredeki 2 tane kasabayı birleştirip Rakira'yı kuruyorlar. Rakira ismini veriyorlar. Rakira'nın ismi de yerel dilden geliyor. Neydi? Muisca dili. Muisca dilinde Rakira çömlekçilik şehri, çömlek şehri anlamına geliyormuş. Şimdi 1500 yıllarda İspanyollar buraya geldikten sonra buraya işte bir hayat kuruyorlar. Yerleşim yeri kuruyorlar. Yerliler de burada yaşamaya devam ediyor. Tabii sömürülüyorlar. Aradan 200 yıl gibi bir zaman geçiyor. 1750'li yıllara geldikten sonra şeyi fark ediyorlar. Bu bölgede hiç yerli kalmamış. Yerlilerin akıbetleri hakkında bir bilgi bulamadım ne yazık ki. Belki başka yerlere göç etmişlerdir İspanyol sömürgesinden kurtulmak için. Belki de hayatlarını kaybetmişlerdir. Ne yazık ki bilemiyorum. Ama durum budur. Sonrasında İspanyollar şunu fark ediyor. Tamam, yerliler yok artık burada, gittiler ya da öldüler. Ama onlardan kalan bir miras var. O da çömlekçilik. Ta o 1500'lü yıllardan belki daha öncesine de dayanıyordur. Yani onunla ilgili de bir şey yazmıyordu internette ki muhakkak bu bir gelenek olduğu için vardır diye düşünüyorum. Ta o 1500'lü yıllardan günümüze kadar çömlekçilik geleneği burada yaşayan yerliler sayesinde günümüze kadar ulaşıyor ve burası da zanaatkarların başkenti, yani Kolombiya'daki zanaatkarların başkenti olarak anılıyor. Sebebi de bu. Yani bu unvanı o dönemde yaşayan yerlilere borçlu buradaki halk. Burada Don Quixote var. Burada da yel değirmeni.
Çok tatlı bir kasabaymış ya, rengarenk. Bazen böyle internetten araştırırsınız, fotoğraflarıyla aynı çıkmaz, bir hayal kırıklığı olur ya. Burası fotoğraflarından daha da güzel, bak çok açık söylüyorum size. Bayağı güzelmiş yalnız ha burası. Ne güzel yapmışlar ya. Kabartmalı gibi duruyor ama değil yani. Yo, kabartmalı. Evet, kabartmalı. Bir an böyle hani 3 boyutlu gibi mi çizdi diye düşündüm ama hafif kabartmalı. Abi sokağın güzelliğine bak ya. Rengarenk. Her bina farklı renk. Vay. Burada bir tane otel var. Altıda restoran ve hediyelik eşya dükkanı. Zaten çok ufak. Villa de Leyva gibi burası da. Çok ufak. Hatta daha ufak. Nüfus olarak da daha az. Yaklaşık 14.000 nüfusu var buranın. Daha az turistik diyebilirim burası için ama yani internette öyle yazıyordu. İnternette yazanı söylüyorum size. Ama şimdi Villa de Leyva ile kıyaslayınca burası daha hoş bence ya. Orası daha turistik olarak geçiyor. Daha fazla turistin ziyaret ettiği söyleniyor. Hani bilgileri aktarıyorum size internette ve insanlardan duyduğum bilgileri. Ama burası çok daha güzel ya. Bir tane grafiti buldum. Size anlattığım hikayeyi resmetmişler. Yerli mısır yetiştiriyor. Burada İspanyolların geldiğinin kanıtı onların mimarisi. Burada yerliler çömlekçilik yapıyor. Kaldıkları evler var. Ve bu da bir rahip. Şöyle bir şey taşıyor ama bilmiyorum. Elinde de İncil var. Yerliler, İspanyollar şöyle. Aha da burada da yerliler. Bak o anlattığım hikayeyi grafiti haline çevirmişler, resmetmişler. Görüyor musunuz bak? Kurutuyorlar sanırım çömlekleri orada. Buenas. Buenas. Hola. Una serie de cosas. Aquí sí. Habano. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenas. Ha bak bununla şekil veriyorlar. Bununla da içini dolduruyorlar sanırım. Tamamen fikir yürütüyorum şu an. Ya çok ilginç ya. Çok güzel bir sanat. Una tour de Ha, bak. botelería. Çömlekler. Buenas. Daha demin çatıyı görmüştük. Bak oraya geldik. Şimdi bir tura katıldık da ilk aşamayı anlattı abla İspanyolca, ben çevireceğim size. Buradan böyle toprağı alıyorlarmış. Bakın buraya getiriyorlar. Burada dayı alıyor, işliyor böyle, tamam mı? Suyun içine koyuyor, bir şeyler yapıyor, işliyor. Bak şurada makine var. Döndürüyor. Oradan bir basınç uyguluyor sanırım. Şu borularla şu binaya, daha demin çıktığımız yere gönderiyor. Ve orada kil şeklini alıyor galiba. Onu işliyorlar. O dayıyı göstereyim hala. Dayı burada bayağı ağır şartlarda çalışıyor. Kolay değil, hakikaten kolay değil ya. Buradan gelen o malzeme yukarıya çıkıyor. Ne yapıyorsun lan? İyi misin? Şşt lan sakin. Bak o boru buraya kadar geliyor, tamam mı? O malzemeyi buraya gönderiyorlar. Burada ikinci aşamaya geçiyor. Le quitamos esta venita aquí, lo arreglamos. Ya con otra cuchillita que tengo por aquí, con esta cuchillita le hacemos el corte. Estas son materitas para sembrar jardinería. Abi ikinci aşamada belli bir forma geliyor ya, çamurumsu şey. Onu daha sonrasında böyle şekil veriyorlar sanırım, bazı şeylerin içine koyup şekil verip kurutuyorlar. Daha sonrasında da böyle değişik bıçakları var. O bıçaklarla kendileri şekil veriyorlar. Bak hala kil şeklinde, ıslak birazcık. Ama rahat bir şekilde o bıçaklarla şekil verebiliyorlar. Bak mesela abla kesti o parçayı.
Daha sonrasında señor. tamamen Después de que lo kurumaya sacamos bırakıyorlar del bote, anladığım le hacemos- kadarıyla. Le quitamos este hilito que nos queda. Bakın o hafif ıslak şekilde buraya bayağı bir yapıp koymuşlar, tamam mı? Bunlar belli bir seviyeye daha kuruyormuş. Daha sonrasında şöyle mesela bu büyük formu, bu biraz daha kurumuş hali. Sonra törpülüyorlar. Törpüleyip daha düzgün bir şekil veriyorlarmış. Daha sonraki aşama nedir? Ablamızı takip edelim. Valla anladığım kadarıyla anlatıyorum. Bak daha sonrasında şöyle şey yapıyorlar. Şurada su var. İyice ıslatıp düzeltiyor galiba. Pürüzsüz hale getiriyor. Para echar al horno. C'est derrière l'étape. Está brillado, está listo para echar al horno. Abla şu bezle iyice Ay, pürüzsüz seçim hale tekrar. getirmeye çalıştı. Şu ıslak birazcık. Hafif ıslak. Bu tam kurumuş hali. C'est tellement différent en fait. Zaten renginden daha çok belli oluyordur. Bu biraz daha koyu, bu biraz daha açık. Entonces yo voy a hacer una florecita aquí. Estos pedacitos de barro que sacamos de aquí, que después de cocinado ya así lo perdemos. Entonces ahí hice una Çok güzel. florecita. Abla bize göstermek için böyle hızlı hızlı yaptı ama normalde biraz daha yavaş ve düzgün yapıyorlarmış. Ese el turno al turno. Le fait que c'est pas gosse. Non. Non. Je pensais, mais non. Moi aussi. Bueno. Hiç yetenek yok. Ah, c'est bien. Thank you, gracias. You're welcome. Abi hiç yeteneğim yok ya. Yamuk yumuk yaptım. Moi, je vous avertis, je suis absolument pas Şey oldu. Dinozor ayağı gibi oldu bu. Bak içerisini doldurmuşlar. Hala sıvı şeklinde. Şimdi bunu kurumaya bırakacaklar. Kaç saat kurutacaklar bilmiyorum. Abla söyledi ama hiç anlamadım. Daha sonrasında bak şöyle kurumuş bir şekilde formunu alıyor. Bak böyle kapatıyorlar ki iyice kurusun. Hani şey bağlıyorlar bir de böyle ola ki devrilir mevrilir bir şey olur diye. İyice sıkılaştırıyorlar. Kurumaya bırakıyorlar. Daha sonrasında kurumuş hali bu. Sonrasında ablamızın yaptığı gibi şekil veriyorlar. Bak mesela bunlara hep şekil verecekler. Ha bak o büyüklerin kurumuş hali. Şimdi buna hafif yaş, tam olarak kurumuyor. Şekil veriyorlar. Daha sonrasında sanırım güneşin altına bırakıyorlar. Tam olarak kurusun diye. Tabii bu bir günde olan bir şey değil. Anladığım kadarıyla belli bir zaman gerekiyor. Bir süreç bu. Kurumuş iyice bak. Aa bu çok güzelmiş ya. Bal kabağına benziyor. Şöyle bir de ip koymuşlar. Altında kocaman bir delik var. Oraya gaz lambası koyarsın, çiçek koyarsın, saksı koyarsın, bir şey koyarsın. Gayet güzel. Şekil vermesi hakikaten zormuş ya. Vay. Hayda bu çok iyiymiş ya. Hiç de sevmem boğa güreşini. Hayvanlara eziyet ha. Ama çok güzel yapmışlar bunu. Bu da atölyenin aşağı kısmı. Burada ocak var. Bu tarz ufakları ocakta pişiriyorlarmış. Yani son hali burada veriliyor. Ya da şöyle bir mekanizma yapmışlar. Tamam mı? Raylı bir mekanizma. Küçük büyük fark etmiyor. Şu raylı sistemin içerisine koyuyorlar. Buraya iktiriyorlar. Şunun içine iktiriyorlar. Burası sıcaklık veriyormuş. Bu yeni nesil. Yani yeni tip. Bu da eski usul. Ama bu daha kolaymış, daha hızlıymış. Bayağı bir sıcak oluyormuş. O şekilde kurutuyorlarmış. Mesela bak bu sanırım daha işlem görmemiş hali. Aynen. Bunu şimdi ne zaman koyacaklar bilmiyorum da şöyle içeri iktirecekler, kapıyı kapatacaklar, sıcaklığı verecekler ve son halini alacakmış. Yani işlemin son hali burada gerçekleşiyor. Eski usul, yeni usul.
Burada da sanırım bayağı ateşte, bildiğim kadarıyla yani ateşte kurutuyorlar. Kapadokya'da vardı ben gittiğimde ama ne yazık ki katılmadım. Orada biraz daha geleneksel böyle hani turistler için böyle çevire çevire yaptırıyorlar ya, bizdeki pazarlama şekli bence daha güzel. Yani bilmiyorum, burası daha böyle turistik değil de daha böyle teknik anlatıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor, tak tak tak. Sadece işte elimize verdi, o bıçakla biz oyduk, o kadar. Bizdeki biraz daha farklı, böyle tam turistlere yönelik bir tur. Şu parçaları da tekrardan o dayıya götürüyorlar. Dayı harmanlıyor, kullanıyor sanırım. Yani anladığım kadarıyla çok fazla bir ziyan olmuyor. Valla çevirebildiğim kadarıyla, hani tam olarak sistemi bilmiyorum. İspanyolcadan duyduğum, çevirebildiğim kadarıyla çevirdim sizlere. Yanlış bir şey söylemiş olabilirim. Yani tamamen amatörüm. Bu konuda hiçbir fikrim yok. Kusura bakmayın yanlış bir şey söylediysem de. Doğrusunu bilen varsa, sistemi, ondan sonra prosedürü bilen varsa yapılış sürecini yazabilirler. Bize bilgi verebilirler. Ama çok güzel işlemiş ya bunu. Oh, qué pena. Bayağı zormuş ya. Okay? Snake. Ya. Wow. Neyse. C'est montagne. Yes. It's a volcano. Volcano, oye. Senin protezinden mi yaptın? Lan dedim protez oldu mu? Silikon. Silicone. Silicone. Ay, ay, ay. Ah, la, 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 la. Es esto, yani. Ablanın yaptığı, bak bunlar ablaların yaptığı, bunlar bizim erkeklerin yaptığı, aha bu da benim yaptığım. Bayağı memeye benzedi, bu niye böyle oldu bilmiyorum. Çok zormuş ya. Çok zormuş abi, niye öyle bir şey çıktı ya? Şöyle kendime kokonatlı limonata aldım. Baksanıza çok güzel yapmışlar. 9.000 peso bu. Bayağı meşhur burada. Yani Kolombiya'da. Oo güzelmiş ha. Bayağı güzelmiş. Limonata ve kokonat tadı geliyor. Ama ikisi de o kadar güzel kıvamda geliyor ki hiç şey değil, böyle yormuyor insanı. Güzel. Abi olaylar o kadar yanlış yere bağlandı ki. Bu arada tur çok keyifliydi. Bir arkadaşımın önerisiyle gittim. Ben açıklamalara şeyi bırakacağım. Turun bilgisini bırakacağım, numarayı bırakacağım. Gidebilirsiniz ya. Ben çok memnun kaldık, çok da eğlendik. Yaklaşık 1 saat kadar sürdü. Önce prosesi anlattılar. Daha sonrasında da o Kapadokya'daki muhabbeti yaptık. Kendimiz işte o kili çevire çevire mekanizmayla şekil vermeye çalıştık. Lan herkes yamuk yumuk da olsa bir şekil yaptı. Ablalar çok güzel yaptı. Yani kadınlar bayağı el yeteneği var hakikaten, yani özel bir yetenekleri var. Çok güzel böyle küllük tarzı bir şey yaptılar. Biz erkekler sıçtık batırdık. Ben bayağı bir batırdım yani. Güzel başladım. Çok güzel gidiyordu.
Böyle dıştan küllük gibi, içten de böyle sanki bir volkan yükseliyor gibi hissettim, tamam mı? Ulan dedim güzel bir yere gidiyor. Ama başlamadan önce şey düşünmüştüm. Lan dedim inşallah komik bir şey olur da hani güleriz, eğlence olur. Baktım güzel gidiyor. Sonra biraz daha hızlı çevirdim o mekanizmayı. Öyle bacağınızla bir şey ittiriyorsunuz. O dönmeye başlıyor, yuvarlak mekanizma. Sonra pat diye koptu üstteki. Sonra bir baktım volkanik şey kaldı, tamam mı? Aa ben şey diyorum, aa ne güzel dağ dedim, böyle volkanik dağa benzedi. Arkadan bir şey dedi, memeye benzedi dedi. Dedim hakikaten memeye benzedi. Sonra toparlamaya çalıştım, olmadı. Meme yapmış olduk yani, kilden meme yaptım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama iyi, güzel güldük, eğlendik yani. Çok keyifliymiş arkadaşlar, çok keyifliymiş. 12.000 peso ödedik, yaklaşık $2,5 yapıyor. Gayet güzel ya, çok eğlendim ama meme yapmayaydım iyiydi yani. Hoppa. Çok sevdim ya bunu. Bu Cali de aslında çok meşhurmuş. Ama Kolombiya'nın bazı şehirlerinde çok satılan, çok sevilen bir içecekmiş. Neydi? Lemonade de Coco. 9.000 peso. $2. Fabrika de Ceramika. Kütahya porselen. Magnetler tatlıymış bak. Rakira. Bir hediyelik eşya dükkanına girdim de bayağı büyük burası ya, kocaman. Şu figürler çok hoşuma gidiyor ya. Kısa süreli seyahat yapsam mesela kesin buna bütçe ayırmaya çalışırım yani. Pazarlık mazarlık yapar, almak isterim bir tane. Güzelmiş bak. Tabak seti, bardak, ondan sonra böyle çaydanlık gibi bir şey var. Gayet güzel bir set. Fiyatı yazmıyor ama. Renkleri güzelmiş bardakların. Kısa süreli geziler yaptığım zaman öğrenciyken gittiğim yerlerden kendime bütçeme göre bardak almaya çalışıyordum. Evde birkaç tane bardağım var farklı ülkelerden. Bunlar güzelmiş ha, sevdim. Kahve fincanları. Genelde bu tarz fincanlarda kahve içiyorlar. Bizim fincanların bir tık büyüğü. Aa bu çok güzelmiş ya. Şekle baksana. Bazı insanlar böyle büyük bardakta çay kahve içmeyi severler ya, tam onlara göre. Yumurta koyacağı. Rengarenk ha. Sanırım 30.000. Bak promosyon kit bilmem ne diyor. Kit dediği set olması lazım. 30.000 peso. $6 mı acaba? Bence daha pahalıdır ya. Dayı ne yapıyorsun ya? Reis. Yanlış şeyler yapıyorsun. Toplandıkça öldürüyoruz, köpürtüyoruz. Bu da boyanmış hali. Çok güzel boyamışlar ha. Böyle renkli şeyler hoşuma gidiyor benim ya. Yani bir koleksiyon tarzı bir şey yapsam, mesela gittiğim yerlerden bir şeyler alacak olsam büyük ihtimalle renkli şeyler olurdu. Aa bu başka seviye bak. Şu peso olması lazım. 132.000 peso. Mesela bunun fiyatı 132.000 peso. Böl 5.000'e bilmem kaç dolar yapıyor işte. Baktığın zaman $26 falan yapması lazım. Çok da pahalı değil mesela ya. Avrupalı, Amerikalı olsam vallahi para değil ya. Güzelmiş. Ha bunlar çok güzelmiş. Bunların içinde bazı mercadolarda Ayako servis ediyorlar. Tabi bu kadar renkli olmuyor. Biraz daha düz renklerde oluyor ama bunlar biraz daha böyle cafcaflı. Ayako çorbasını bunlarda böyle tabaklarda, kaselerde servis ediyorlar. Oo çok iyiymiş ha. Burası okulmuş. Çok güzel görünüyor ya, grafitiler, bahçesi.
Şöyle dışına da grafiti çizmişler. Yo amor Rakira. Rakira'yı seviyorum. Şehrin merkezinden birazcık daha böyle uzaklaştık. İnsanların yaşadığı mahallelere doğru yürümeye başladık. O sırada da okulu gördüm, göstermek istedim sizlere. Burada lokal restoranları da bulabiliriz bence. Yerel mahalleleri de bulabiliriz. Şöyle göstereyim sizlere. Şuraya bir tane şey koymuşlar. Güney Amerika'da sadece şehirlerde değil, mesela yol üstlerinde de bu tarz anıtlar oluyor. İnsanlar bu anıtı gördüğü zaman işte istavroz çıkarıp dua ediyorlar ya da işte arabayı durdurup gelip bakıyorlar ve dua ediyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Yani yolların üstünde görmek çok mümkün. Ya da sadece heykel koyuyorlar mesela. İnsanlar onları görünce dua ediyor geçerken. Buradaki insanların ana geçim kaynağı çömlekçilikken artık günümüzde son zamanlarda turizme dönmüş durumda. Çömlekçiliği çok güzel bir şekilde pazarlamışlar. Ekim ayında çömlek festivali varmış burada. Onu gelip yakalamak lazım aslında. Çok güzel eserler sergiliyorlardır bence. Tabii önceden çömlekçilikle birlikte tarım da bayağı bir yaygınmış burada. Hala yaygındır diye düşünüyorum. Ama şu an ana geçim kaynakları turizm. Ve yol üstünde mesela birkaç tane daha farklı şeye girdim. Hediyelik eşya dükkanına girdim. Sıradan birçok mesela turistik yeri ziyaret ettim ben. Sıradan bir turistik yere göre çok daha ucuz burası. Hediyelik eşya bakımından söylüyorum. Mesela 1 dolara 2 dolara alabileceğiniz çok güzel tabaktır, çanaktır, bardaktır bir şeyler var. Bütçeniz mesela 5-10 dolar civarı bir şeyse çok güzel şeyler alabiliyorsunuz. Mesela burada 2 dolara neydi bir tane bardak gördüm. Onu ben başka yerde baksam mesela başka yerde almaya kalksam en az 5-6 dolar 7 dolar. O yüzden burası bir tık daha uygun geldi bana. Tabii kafamda hatırladığım kadarıyla kıyaslıyorum. Abi neden ya? Niye öyle bir şey var ya? Cuando uno se viste bien, se arregla, dicen que buen look. ¿Y su nombre? Burak. Burak. Burak, sí, ¿tú? Pedro. Pedro, mucho gusto. Peter en inglés. Peter. Peter. Ah, Peter. En francés no sé. ¿Y tú? Chloé. ¿Clube? Chloé. No, mamá. ¡Qué bonita! Me ponen una tarea y seguro que me olvido. Şurayı gezmiştik ya, hediyelik eşya dükkanı. Onun üstündeki restorana geldik şimdi. Canlı müzik varmış. Günün menüsü de 15.000 peso, 3 dolar. Çok pahalı değil, o yüzden burayı seçtik. Normalde bir tık daha pahalı. Böyle 30.000, 25.000 civarı peso. Burası bir tık daha uygun yani günün menüsü olarak öyle. Dayı ne güzel çalıyor. Buraya ait bir müzikmiş bu, yani bu köye, kasabaya ait bir müzikmiş. Şöyle balkona geçtik. Günün menüsünde 2 tane çorba var. Ben ayaka çorbası söyledim. Diğeri balık çorbası. Şöyle göstereyim sizlere ayaka çorbasını. Patatesli, tavuklu bir çorba. Bogota çevresine özgü bir çorba ama Kolombiya'nın birçok yerinde bulabilirsiniz bu çorbayı. Bir de etli bir normal menü söyledim. Yani sıradan bir Güney Amerika tabağı. Lezzetli bayağı.
Si, coucou la Turquie, c'est très bon. C'est très 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 bon. Je recommande. Kebab. Çorbayı o hediyelik eşya dükkanında gördüğümüz kaselerde servis etmişler. Çorbamızı içtik, ana tabağımız geldi. Şu tabağın güzelliğine bak. Patates var, et var, pilav var, salata var, barbunya var. Ben et söyledim. Arkadaşlar balık söylediler şöyle. Truça balığı söylediler. İsterseniz tavuk seçeneği de var. Yanında bir de şöyle mango suyumuz. Afiyet olsun. Bon provecho. Buen provecho. Herkes çok aç. Mbappé. Mbappé si. Hop. Aa, koş koş. Au. Au. Lahırlıyor bu. 3'e 3'üm. Vallahi pis koşarım. Affetmem. Ana 4'e 3'üz. Vay. Hızlı hediyelik eşya dükkanına gidiyor. Arka kısmı. Katedral de Rakira. Anio 1690. 1600'de başlanmış, 1602'de bitmiş mi? Öyle bir şey olmuş galiba. Yanlış çevirmiyorsam ama 1690 yılından bu yana olduğuna göre demek ki uzun bir sürede bitirmişler burayı. Evangelist Kilisesi'ymiş. ...1690 yılından beri ayakta. İspanyollar yeni dünyayı sömürmeye başladıkları zaman kurdukları ilk yapılar hep kilise olmuş. Gittikleri her yere ilk olarak kilise kurmuşlar. Ve o günden beri ayakta kiliseler. Palabra de Dios. Da rahibin vaaz verdiği kürsü. Salud. Salud. Afiyet olsun. Afiyet Afiyet. olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Me parece como Germania. Alemania. Almanya? Así un poco. Un poco. A little German. You speak German? No. No, but it's safe. Ah, really? For, yeah. How would you say in German? ¿Cómo dicen en alemán? No lo sé. Pero el idioma es un poco similar. Ah, Turkish and German. Sí, Similar. se entiende también. Parece mismo. Por eso. En cambio, yo soy al revés, que no gano nada. En fait, c'est là où il est allé. Quand on était à l'hôtel, le chemin en terre, fallait le suivre. Putain, en plus, il y avait le panneau. Ah ouais? Bah ouais, mais j'ai pas tilté. C'est vrai qu'il y avait un panneau avec marqué Mano de Artisanal avec une... Gittiğim her yerde bir olay görmeye başladım ya. Baksanıza polisler geldi buraya. Bir kavga çıkmış galiba. Şöyle salaktan ben hem olayı anlatayım, etrafı göstereyim sizlere. Ablanın biri böyle puta 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 diye bağırıyordu. Çığlık çığlığa dedik ki ne oluyor? Bir şeyler oldu. Kavgaya tutuştular. Ondan sonra
Biri de aradı galiba polisleri. Bayağı bir kalabalık polis grubu geldi buraya. Şimdi şu dükkanın önünde bekliyorlar. Niye bekliyorlar bilmiyorum. Olayı da çok anlamadık. Gittiğimiz her sakin yerde bir olay yaşamaya başladık. Böyle bir şey olamaz ya. Yani yaşadık derken hani biz gibi anlatıyorum ama ben. Yani gittiğim her yerde bir olay yaşıyorum. Bazen sadece kendimi anlatsam bile bile çoğul kullanıyorum. Onu niye bilmiyorum ya. O nereden kaldığı hiç hatırlamıyorum yani. Burada amcalar müzik yapıyorlar. Burada ablamız çömlek yapıyor. Burada abimiz çömlekleri taşıyor. Şu şey var. Şuna baksana tipe. Bir şeye dikkatimi çekti. Kasabadaki bütün seramikler, bütün grafitiler, heykeller burası hakkında bir bilgi veriyor ya da bir hikaye anlatıyor. Yani o kadar güzel düşünmüşler ki, o kadar mantıklı düşünmüşler ki sadece grafitilere bakarak bile burası hakkında birkaç bir şey öğrenebilirsiniz, tahmin yürütebilirsiniz en azından yani. Baksana şu seramiklere. Ya burası hakkında bilgi vermiş resmen ya. Kim düşündüyse valla çok ama çok akıllıca bir şey yapmış. Mesela bunlar, şu büyük heykel, şu ortadaki heykel, ondan sonra bu 4 dini karakter. Hepsi bir şeyi anlatıyor yani. Çok güzel. Grafitiler özellikle ya. Buranın kültürü hakkında, hikayesi hakkında bilgi veriyor. O yüzden hakikaten çok sevdim. Leyva'dan daha çok sevdim burayı. Çok açık söyleyeyim. Normalde mesela 2-3 saat ayırsanız, yarım gün ayırsanız dolu dolu gezersiniz. Video çeker, fotoğraf çeker, bir şeyler yer, alışveriş yapar. Dolu dolu bir gün geçirirsiniz aslında. Yarım gün gezseniz bile burayı dolu dolu bir seyahat olur. Ben mesela neredeyse tam gün ayırdım. Ve hiç pişman değilim yani. O kadar çok sevdim ki burayı. Açık ara Kolombiya'daki en favori yerlerimden birisi. Çok tatlı, çok güzel, rengarenk. Yani insanın içi açılıyor şu evlere baktıkça, renkli evlere baktıkça ya. Şeyi göstermek istiyorum size. Bunu sonradan fark ettim. Suratlara baksanıza. Çok komik duruyor ya. Çok komik yapmışlar suratlarını. Niye öyle yapmışlar acaba? Baksanıza. Bayağı güldüm ya ilk gördüğümde. Vallahi ben çok keyif aldım buradan. Üzerine bir de o kadar güzel bir yemek yedik ki. Yani 15.000 peso, 3 dolar. Kolombiya'da yediğim en lezzetli yemeklerden biriydi. Yani çorba olarak da en lezzetli çorbalardan biriydi. Ana tabak olarak da en lezzetli yemeklerden biriydi. Hakikaten parasına fazla değdi yani. Hakikaten ellerine sağlık kim pişirdiyse. Çok hoşuma gitti yemek. Ve doyurucuydu. Hakikaten doyurucuydu. Ne haber? İyi misin? Çok fazla köpek var burada. Buranın insanları da çok tatlı. Zaten çok kalabalık değil. Her yeri hızlı bir şekilde dolaşabilirsiniz yani. Hiç sıkıntı yaşamazsınız gezerken. Artık ufak ufak bekliyoruz. Biz servisimizi bekliyoruz. Meydana geldik. Bir 10 dakika 15 dakikaya gelir diye düşünüyorum. Ama buraya gelirken mevsim ne olur bilmiyorum da alın. Güneş kremi alın yanınıza. Kolum kıpkırmızı oldu. Yani kolum, ensem falan kıpkırmızı oldu. Yandım, bayağı yandım yani. Durum böyledir. Bu videoluk bu kadar olsun dostlar. Buraya muhakkak gelin derim yani. Bogota'ya geliyorsanız burası çok uzak değil. Atlayın gelin. Leyva'yı es geçseniz de olur yani. Bir önceki videoyu izleyenler hatırlayacaktır orayı. Orayı hakikaten es geçseniz de olur. Burası çok daha güzel. Adios amigos diyorum. Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoya kadar. Bir beğeni, bir yorum atarsanız, abone olursanız, eşinize, dostunuza videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü YouTube kanalımın öne çıkmasına sebep oluyor bunlar. O yüzden söylüyorum. Bekliyorum yorumlarınızı. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize.